Merhaba değerli arkadaşlar, değerli müzikseverler. Bugün çok farklı bir konu işleyeceğiz. Dünyaca ünlü bir caz eğitmeni olan, aynı zamanda bir grup lideri, yazar Barry Harris'in bir eğitim yöntemini inceleyeceğiz. Kendine özgü bir eğitim metodu var. Bunu geliştirdi ve caz camiasında bunu kabul ettirdi. Biliyorsunuz müzikte, özellikle de caz müziğinde bir melodinin etkin bir şekilde, ilginç, güzel, değişik, çarpıcı bir şekilde harmonize edilmesi çok çok önemlidir. Amaç melodinin harmonize edilmesi. Bir melodiyi harmonize etmek için çeşitli yöntemler var. Biz de kanalımızda bu yöntemlerin üzerinde duruyoruz. Örneğin open voicing, açık seslendirme, block voicing gibi veya shell voicing, işte kök ve yediliği çalıp veya kök ve beşliği çalıp akorun diğer seslerini klavyenin farklı yerlerinde yapmak gibi yöntemler var. Barry Harris'in ise kendisi tarafından Six Diminished Scale diye isimlendirilen bir yöntemi var. Bu melodiyi harmonize etme yöntemi. Six Diminished Scale nedir? İlk önce bunun bir tanımını yapalım. Amacını söyledik. Amacı melodiyi harmonize etmek. Six Diminished Scale'da 3 tane unsur var. Bakın Six, Diminish ve Scale. Demek ki bu bir skala birincisi. İkincisi bir 6 var burada ki müzikte 6 rakamı bize hemen bir akor cinsi olan majör altılı ve minör altılıyı hatırlatmalı. Bir de altılı aralığı hatırlatmalı. Ancak burada minör altılı, majör altılı şeklinde söylenmediği için bu bir akor cinsi olan altılı akordan bahsediyoruz. Evet. Oradaki diminish ise biliyorsunuz bir akor cinsi ve bir skala cinsidir, çeşididir. Diminished scale. Diminished scale. 3 tane diminished scale vardı klavyenin üzerinde. Batı müziğinde 3 diminished scale vardı. Bunların akorları vardı. Bunları biliyoruz. Bilmemiz gerekiyor çünkü Barry Harris'in öğretisini anlayabilmek için. Six, diminish ve scale. Ve bu bir skala var ortada. Şimdi bunları inceleyeceğiz. İlk önce skalaya bakalım. Barry Harris geleneksel do majör skalası 7 sesliyken kendisi bir ses daha ekliyor buna. Do majör skalasını ele alıyoruz yine. Do, re, mi, fa, sol. Sol'den sonra bir minör altılı ekliyor. La bemol. Ondan sonra la'ya geliyor majör altılıya. Ondan sonra devam ediyor ve böylece 8 sesli bir skala ortaya çıkarıyor. Yani majör skalamız buraya bir minör altılı koyuyor. Dolayısıyla şuradaki geçiş tam beşli, minör altılı, majör altılı ve yine yedili olarak gidiyor. Bunun adı majör six diminished skalası. Majör. Peki bunun bir de minörü var demek ki. Minöründe aynı şekilde skala ancak bir değişiklik var. O da üçlüyü minör üçlü yapıyor. Diğer yedili akorlarda olduğu gibi minör akorlar nasıl oluşuyordu? Minör yedili ve minör üçlüyle oluşuyordu. Ancak burada sadece skalada üçlüyü minör yapıyor. Dolayısıyla skalamız normalde bu skala melodik minör skalası. Melodik minör skalasına minör altılıyı ekleyerek minör six diminished skalasını oluşturuyor. İki tane skalamızı öğrendik. Minör six diminished skalası, majör six diminished skalası. Peki buradaki six diminished nedir? Six diminished şu.
Şimdi skalalarımızı oluşturduk diyor. Şimdi akorlarımızı çıkaralım. Majör skalada nasıl çıkarıyorduk akorları? Birinci dereceden başlıyorduk. Atlayarak do majör 7'li skalasını, re'ye geçip atlayarak re minör skalasını, üçüncü dereceye geçip şeklinde çıkarıyorduk. Burada diyor ki birinci derecede do majör 7'li değil, do 6'lı basacaksınız. Do triad üçlü ve buna bir 6'lı ekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Majör 6'lı. Skalamızda ne vardı? Majör 6 ile birlikte minör 6 da vardı. Ama akorlarda birinci derecede 6'lıyı ekliyoruz. Majör skalada da minör skalada da. Yani majör 6 diminuş skalasında da minör 6 diminuş skalasında da majör 6'lıyı ekliyoruz. Peki ikinci akor hangisi olacak? Diyor ki ikinci akor diminiş akor olacak. Re'den başlayıp diminiş olacak. İkinci akor hep diminiş. Majör 6 diminişte de, minör 6 diminişte de. İkinci, dördüncü ve yedinci akorlar hep diminiş. Ama bir tane daha diminiş akor var. O da minör 6'lı. Ya geldiğimiz zaman yine diminiş akor basacağız. Şimdi birinci akorumuzu çıkardık. İkinci akor diyor ikinci derecede diminiş. Üçüncü akorda diyor yine do majör 6'lı basacaksınız. Bütün akorlar 8 akorda hepsi ya diminiş olacak ya majör 6'lı olacak. Majör 6 diminuş skalasında. Nasıl olacak bu? Yani diyor ki bir majör 6'lı akor basacaksınız, bir diminiş akor. Bir majör 6'lı, bir diminiş akor. Hep aynı akorları basacaksınız. Şöyle. Do majör 6'lı. Ondan sonra re diminiş basacaksınız diyor. Ondan sonra yine do majör 6'lı basacaksınız diyor. Ancak bakın do'yu buradan aldık. Bu şekildeydi. Sona koyduk. Yani inversion'la basacaksınız. Birinci inversion. Ondan sonra tekrar bir diminiş. Sonra yine do 6. Bu sefer ikinci inversion. Sonra skalada ne vardı? Minör 6'lı. Her zaman minör 6'lı var. Diminiş. Sonra la'ya geldik. Yine bakın la minör. Aslında la minör normalde eski geleneksel sistemde la minör deriz buna. Ama aslında do majör 6'nın bir inversion'ı. Üçüncü inversion'ı. Bakın. La'yı buradan alıp buraya getirdiğimiz zaman tekrar do 6'lı oluyor. Bundan sonra diyor tekrar diminiş. Bakın 6 diminiş, 6 diminiş. Sonra oktavı tamamladık. Bakarsak 6 diminiş. 6 birinci inversion diminiş. 6 ikinci inversion diminiş. 6 üçüncü inversion'ın yine diminiş ve oktav. Bakın buradaki diminişlerin hepsi re diminiş. Kök, birinci inversion, ikinci inversion ve üçüncü inversion. Dolayısıyla do 6'lı 6, re diminiş. Do 6'lı, re diminiş. Do 6'lı, re diminiş. Do 6'lı, re diminiş ve do 6'lı. Şimdi aynı sistem minörde de var. Minörde neydi? Üçüncüyü minör yaptık. Yarım ses besleştirerek. Do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, la, si, do, si, la bemol, sol, fa, mi bemol, re ve do. Şimdi aynı şekilde bundan da akorları çıkaracağız.
Ama aynı şey söz konusu. Burada da do minör altılı ve yine re diminiş var. Diminişte hiçbir şey değişmiyor. Diminişin minörü majörü yoktur. Diminiş akor, diminiş akor, re diminiş akor. Dolayısıyla skalayı nasıl yapıyoruz? Do minör altı, re diminiş, do minör altı, re diminiş, do minör altı, re diminiş, do minör altı, re diminiş ve aynı şeyi yaptık. Majör altılıda olduğu gibi minör altılıda da sadece üçlüyü minör yaptık ve minör altıdan gittik. İşte bu da six diminished scale minör versiyonu. Demek ki 2 tane skalamız var ve bunlardan alınan akorlarımız var. Six diminished scale'dan, majör six diminished scale'dan alınan akorlarımız, minör six diminished scale'dan alınan akorlarımız. Barry Harris six diminished scale yöntemini hem melodileri harmonize etmek hem de harmoniye bir hareket kazandırmak için önemsiyor. Hareket kazandırmak ne demek harmoniye? Örneğin şöyle bir melodiniz var. Bunu movement dediği bu. Müzik diyor bir movement'tır. Harmoni dediğiniz bir movement olmalı. Yani melodi hareket ederken buradaki harmoni bu şekilde kalmamalı ve hareket etmeli diyor. Six diminished scale'da çalışırken küçük küçük parçaları ayırıp bu parçaları çalışıp ondan sonra ilerleyip bütün parçaları bir araya getirmek çok önemli. Six diminished scale'de neyi öğreneceğiz? İlk önce 12 anahtarda da 12 seste de majör altıyı ve minör altının kök, root pozisyonunu öğreneceğiz. Do majör 6, fa majör 6, si bemol majör 6, mi bemol majör 6. Gördüğünüz gibi dörtlerin döngüsüyle kök majör altıları çalışıyor. Çünkü çok lazım olacak bize majör altı. İstediğimiz anahtarda mutlaka majör altıları çalabilmemiz lazım. Hem majör altılı root pozisyonunu çalacağız. Minör altının root pozisyonunu, kök pozisyonunu çalacağız. Daha sonra bunların inversionlarını çalabilmemiz lazım. Diminişler kolay. Diminişlerde hemen üçlü, minör üçleri algılıyoruz klavyenin herhangi bir yerinde. Bakın si bemol diminiş. Hemen üçlüyü ve üçlüyü buradan algılayıp basabiliyorum. Şuradaki algılamayı mutlaka yapabiliyor olmamız lazım. La bemol diminiş dediğimiz zaman hemen bunu basabilmemiz lazım. Mi diminiş dediğimiz zaman bunu basabilmemiz lazım. Re diminiş dediğimiz zaman bunu basabilmemiz lazım. Şuradaki üçlü aralıkları, dörtlü aralıkları, majör üçlüleri, minör üçlüleri, beşli aralığı, minör altı, majör 6, minör 7, majör 7. Bu aralıkların hepsini algılayabilmemiz lazım ki akorları kuralım. Yoksa kuramayız, akor kuramayız. Hani yerlerini kolay ezberleyemeyiz. Bu algılamayı zaten çalışmalarımız sırasında yaptıktan sonra egzersiz yapa yapa bunları artık öyle algılama bile gerek olmadan otomatikman basacağız. Ama ilk önce hecelememiz lazım. Hecelemeden öğrenilmiyor. Bu hecelemeyi de doğru bir şekilde yapmamız lazım. Öyle ezbere değil, bir yöntemle yapmamız lazım. İşte yöntem bu, aralık yöntemi. Demek ki bir majör altıların kök pozisyonlarını bütün anahtarlarda dörtlerin döngüsüyle veya kromatik olarak öğrenmemiz gerekiyor. Majör triad ve yanına bir majör altılı koyuyoruz. Majör altılı bu. Minör altılı ise minör triad ve yanına bir altılı, majör altılı. Bu da minör triad oluyor. Majör akor nasıldı?
Büyük üçlü yanına bir küçük üçlü. Majör triad. Büyük üçlü bakın. Küçük üçlü hemen algılıyoruz. Büyük üçlüde hatırlayalım. 1, 2, 3, 4 tane yarım ses var. Küçük üçlüde hatırlayalım. 1, 2, 3 tane yarım ses var. Majör triad büyük üçlü artı bir küçük üçlüden meydana geliyor. Minör triad ise tam tersi ilk önce bir minör üçlü, ondan sonra bir majör üçlü. Temelde bu akorları, bu triadleri bildikten sonra majör üçlüye de, minör üçlüye de altılıyı kolayca koyuyoruz. Kök pozisyon. Bunları nasıl çalışıyoruz? Majör altılı, fa majör altılı söyleyerek, si bemol majör altılı, mi bemol majör altılı, la bemol majör altılı, re bemol majör altılı, sol bemol majör altılı, si bemol, si majör altılı. Şimdi burada bir hatırlatma daha yapayım. Majör altılıları yaparken kök sesi zaten biliyoruz, mesela do. Majör üçlüsünü koyduktan sonra hemen beşlisini algılıyoruz. Onun için burada da örneğin üçlüsünü koyduktan sonra si bemolün en zor beşli algılamalarından bir tanesidir bu. Çünkü buradakileri kolayca algılarsanız ama buraya gelince birazcık tereddüt geçirirsiniz. O zaman majör üçlü, altılı ve altılının bir tam ses üstü si bemol altılı. Mi bemolde de beşli burası. Tam ses altılı. Nerede kaldık? Sol bemol altılı. Si altılı. Mi altılı. La altılı. Re altılı. Sol altılı. Ve do altılıya tekrar geldik. Dörtlerin döngüsüyle bu altılıları iyice çalışmamız gerekiyor. Bundan sonra minör altılılar, kökler, fa minör altılı, si minör altılı, mi bemol minör altılı, la bemol minör altılı, re bemol minör altılı, sol bemol minör altılı, si minör altılı, mi minör altılı, la minör altılı, re minör altılı, sol minör altılı ve yeniden do minör altılı. Bunu yine her iki elimizle çalışmamız gerekiyor. Bunlar sadece rootlar. Peki inversion'ları nasıl olacak? Hemen majör inversion'lara geçelim. 3 tane inversion'ımız var. Çevrim, birinci çevrim, ikinci çevrim, üçüncü çevrim. Root'u zaten biliyoruz. Birinci çevrim, do'yu alıp bu tarafa koymak. Yani bir oktav üste koymak. Aynı akor. Hiçbir değişiklik yok. Bu da do majör altılı. Bu da do majör altılı. Yalnız bir fark var. Tahmin eder misiniz? Evet. Buradaki de do ancak bir oktav üstünde, yani frekansları değişik. Bunun daha fazla frekans sayısı var. Bunun 2 katı kadar. Evet, birinci root pozisyon, birinci inversion bu şekilde. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Re bemol majör altılının birinci inversion'ını çal dediler. Hemen sağ tarafa birinci parmağımızı ne istediler bizden? Re bemol. Koyduktan sonra sola doğru bakın bir minör üçlü, büyük ikili ve tekrar küçük üçlü. Bize bir sayısı, birinci inversion verir. La bemol istediler, birinci inversion. Minör üçlü, büyük ikili, küçük üçlü
tekrar. La bemol majör altılı. Birinci inversion majörde. Buraya koyarsak aynı şey. Peki ikinci inversion nasıl yapacağız? Do'dan alalım yine. Root. Birinci inversion'ı artık biliyoruz. Bakın burada minör üçlü ortada büyük ikili. İkinci inversion'da da ne yapıyoruz? Bu mi'yi alıyoruz, bu sefer sona götürüyoruz. İkinci inversion. Do'nun ikinci inversion'ı, Do majör altının ikinci inversion'ı yarattığımız için ikinci parmağımızı Do'ya koyup burada bir Do'nun ilgili minörünün triadini yaratıyoruz ve soluna da bir tam ses soluna da sol'ü koyuyoruz. İstediğimiz yerden bunu yapabiliriz, bu bilgiyi biliyorsak eğer. Örneğin La bemol majör altılının ikinci inversion'ı. İkinci parmağımı koydum ve bir minör yaptım. Daha sonra buraya birinci parmağım. İkinci inversion. Neyin ikinci inversion'ı? La bemolün ikinci inversion'ı. La bemol majör altılının ikinci inversion'ı. Re'nin ikinci inversion'ı yapalım. Re koyduk. Bir minör yapıyoruz. Re majör Re majör altının ikinci inversion'ı. La'nın ikinci inversion'ı yapalım. Bir minör yapıyorum. İkinci inversion. Si'nin ikinci inversion'ı yapalım. İkinci parmağımı buraya koydum. Ve bir minör oluşturuyorum. Ve tam ses pesine bir ses daha koyuyorum ve Si majör altılı ikinci inversion yapmış oluyorum. Peki üçüncü inversion nasıl olacak? Üçüncü inversion en kolayı. Örneğin Do majör ilgili. İlgili minörü La minördür. İlgili minörleri de bileceğiz. Bakın bu kavramları bilmek için bazı kavramları bilmemiz lazım. Bunlar da zaten müzik teorisinin parçaları ama bunları bilmezsek olmaz. Bunlar da hep kanalımızda var ama yine tekrarlayacağız tabii. İlgili minör neydi? Bir majörün ilgili minörü Do majörse sola doğru bir minör üçlü ne varsa bakın bir minör üçlüde La var. La minördür. Si bemolün ilgili, si bemolün majörün ilgili minörü nedir? Sol'dur. Minör üçlü pesinde sol vardır. Sol minör. Üçüncü inversion'ımız Do majör altının üçüncü inversion'ı ilgili minörün minör yedilisi. Klasik minör yedilisi. Örneğin hangisi salon? Fa diyez. Fa diyez majör altılının üçüncü inversion dediğimiz zaman fa diyezin ilgili minörü mi bemol minör yedili gibi basıyoruz. O şekilde. Aslında bu fa diyez majör altılı. Biraz karışık olduğunun farkındayım. Ancak yavaş yavaş her dediğimi birkaç kere dinleyerek eğer ilk dinleyişte anlaşılmamışsa ki gayet normaldir. Mesela bunu bilenler bunları bu şekilde anlatıyorlar ama bunu öğrenebilmek için ne günler ne haftalar. Tabii bizler sizlere anlattığımız için bunları sizlere nasıl anlatabiliriz onu çok düşünüyoruz. Ne kadar kolay anlatabiliriz acaba anlamanız için. Benim bulabildiğim yöntem bu şekilde aralıklarla. Şimdi majörlerin inversionlarını yaptık.
Bunları nasıl çalışacağız? Hepsi ayrı ayrı değil de örneğin do. Bunları sırayla çıkıyoruz. Do altılı, re diminuş. Do altılı, re diminuş. Do altılı, re diminuş. Do altılı, re diminuş ve do altılı. Sonra dörtlerin döngüsüne gittiğin için fa'dan başlıyoruz bu sefer. Sonra si bemol. Sonra si bemol. Si bemol 6. Do diminuş. 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 Si bemol 6. Çok yavaş bir şekilde ilk önce. Hiç aceleye gerek yok. Sonra mi bemol 6. Fa diminuş. 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 Tekrar mi bemol 6. Bu şekilde 12 anahtarı da çalışıyoruz. Pozisyonlar önemli. Nereden başlarsınız başlayın. Skalayı bileceğiz. Ezberleyeceğimiz bajörde rootları zaten ezberledik. Birinci şekil minör, büyük yedili minör. İkinci şekil minör triad, büyük ikili burada. Üçüncüsü de bildiğimiz minör yedili şekil, ilgili minörden. Peki minör sixth scale nasıl? Kökü biliyoruz. Do minör. Triad'e bir altılı ekliyoruz. Diminişler aynı, hiç değişmiyor. Skaladan devam ediyoruz. Mi değil, mi bemolden. Bir büyük üçlü. Büyük ikili ve küçük üçlü. Her yerde bu böyle. Sondaki kök sesimiz ne? Do minör altının birinci inversion'ı. Bu şekli herhangi bir yerde yaparsam yine örneğin büyük üçlü, büyük ikili, minör, do minör, altılı, birinci inversion. Diyelim ki atıyorum şuradan yaptım. Büyük üçlü, büyük ikili, minör, üçlü. La bemol, minör, altılının birinci inversion'ı. Şuradan alalım, la bemolden. Büyük üçlü, büyük ikili, minör üçlü, fa, minör altılının birinci inversion'ı. Bakın birinci parmağım nerede duruyor? Fa'da. Birinci inversion. Bunlar algılamak için kolay yollar, ipuçları, kestirmeler. Benim bulduğum en azından.
Sizler farklı ipuçları bulursanız mutlaka yorumlara yazın. Birinci inversion. İkinci inversion doğudan alalım hemen. Minör altılı. Birinci inversion büyük, üçlü, büyük ikili, minör ikili. Üçüncü inversion majörde ne yapıyorduk? Buraya bir minör triad yapıp büyük ikili koyuyorduk buraya. Burada da la'dan ilgili minörden başlamak üzere bir direniş koyup büyük ikiliyi sol tarafa yine ekliyoruz. İkinci inversion. Üçüncü inversion nasıldı doğuda? Majörde la minör yedili şekli yapıyorduk, gibi yapıyorduk. Burada da la minör 7 değil, la minör üçlü olduğu için do minör 6'da yarım diminiş pozisyonu. Klasik la yarım diminişin kök pozisyonu. Minör, la minör 7 yapıyorduk majörde. Burada da la minör eksi 5 yapıyoruz. Yarım diminiş yapıyoruz. Bu kadar. Bundan sonra tekrar. Diğerleri ise diminiş. O zaman nasıl oluyor? Do minör altılı, re diminiş. Do minör altılı, re diminiş. Do minör altılı, re diminiş. Do minör altılı, re diminiş ve do minör altılı. 12 anahtarla da bunları çalışmamız gerekiyor. Bunları yarım saatlik videolar olarak hazırlamak istiyorum. Ki derin konu, bakın, zor değil, karmaşık değil. Parça parça, yavaş yavaş, sorarak, bıkmadan öğrendiğiniz zaman şu bilgiler özellikle caz müziğini seven arkadaşlar için çok çok değerli olacak ileride. Diyeceksiniz ki iyi ki öğrenmişiz şunları. Six diminished scale, majör ve minör. Bunu gördük. Bunlardan çıkarttığımız akorları gördük ki sadece hem minörden hem majörden de ikişer tane akor çıkarıyormuşuz. Bir tanesi minör altılıyla diminiş, diğeri majör altılıyla diminiş. Aynı akorları çevirip çevirip çalıyoruz. Başka akor yok. Diyeceksiniz ki nasıl olur başka akor yok? Şimdi bu konuyu burada bugün kesmek istiyorum. Bir sonraki videoda bu temel akorlardan nasıl daha çok basit bir şekilde bunları esas alarak nasıl daha farklı akorlar, harmonizasyonlar, melodi harmonize etme yolları var. Onu anlatacağım. Bir örnek vereyim. Örneğin burada öğrendiğimiz pozisyonlar neler? Do, majör altılı değil mi? Bunu öğrendik. Minör altılıyı öğrendik. Diminişi öğrendik. Bir de bunların inversionlarını öğrendik. Re'nin inversion'da. Bu kadar. Do minör altılı. Bakın. Şuradaki notayı buradan çekip şuraya koyduğum zaman skala boyunca bir ileri attığım zaman farklı bir akor çıkıyor. İki tane sesi attığım zaman farklı bir akor çıkıyor. Ama şimdi çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bunları egzersiz rutinlerinize lütfen ekleyin. Zaten bu bilgiler içerisinde aralıklar var, minör skala var, majör skala var, melodik minör skala var, diminuş skalalar var. Bunların hepsi var. Bunların hepsi bilindik şeyler. Sadece bunları belli bir metodolojide tekrar ele alıyoruz. Farklı bir bakış açısıyla olaya giriyoruz. Ve 2021 yılında korona nedeniyle aramızdan ayrılan Barry Harris'i de saygıyla anıyoruz. Bugünlük bu kadar. Bu seri devam edecek. Six Diminished Scale. Beğendiyseniz beğen butonuna, abone değilseniz bir abonelik. Bir yorum da yaparsanız başka daha ne isterim. Ben Göksel Canerli. Eviniz sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.